Beni ilk gördüğünüzde Afrikalı zannedebilirsiniz ama ben İzmirliyim. Hastanede doğum yaptı hanım. Abi ben bir gittim, bembeyaz çocuk. Ulan dedim bizim çocuğu dedim çalmışlar, çocuğu değiştirmişler. Benim çocuklarım bembeyaz doğdu. Seneler geçtikçe renk değiştirecek. Bir tarafında bir leke varmış. O leke olduğu gibi bizde dağılıyormuş abi. Bir de oğlum dedi biz dedi Sudan'dan gelmişiz. Demiryolu işçisi olarak dedi biz padişah getirmiş. Diyor ki fiziksel özellikler ten rengin, yüz hatların ve saç sakal yapın Afro-Türk, Afrika kökenli Türk vatandaşlarımızı oldukça andırıyor. Simite ne dersiniz? Ha, gevrek. Ge- Gevrek. Türkiye'ye geliş hikayeniz nedir? Biz burada doğduk. Benim babam da burada. Amcalarım da hep biz burada Dede doğduk. peki burada mıydı? Dede Sudan'da. Vallahi geçen de çocuklar karıştırdılar. 1811'lere dayanıyor adam. İnsan kaçakçılığı zamanında oradan yine Afrika'dan kaçırıp da burada Köyceğiz tarafları. Biz burada doğduk, burada büyüdük. İlkokulu bitirdik. Babamız adını bir mesleğe verdi. O gün bugün gidiyor. 51 yaşında kızım var. İşte 50 yaşlarına da yakın, 49-50 yaşlarında da oğlum var adam. 77 yaşındayım. Ama işte bak çalışıyoruz. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, yola devam. Ten renginden dolayı hiç okulda, dışarıda böyle dışlandığın oldu mu? Kesinlikle. Benim ablam ebedi. Tayini çıktı Afyon'a. Onu götürdük. O diyeyim Afyon'dan gördüm böyle çocuklar görmemiştir. Baktım böyle Allah peşimden hastaneye gidiyorum peşimde. Okulda kimse kalmadı. Hepsi peşinden. Size Arap denmesinden rahatsız oluyor musunuz? Yok Allah'ın vergisi. Afro Türkleri daha çok kendi aranızda mı yaşıyorsunuz? Vallahi dağınık her tarafta var. Bayındır tarafına git. Selçuk tarafına git. Dedim ya Köyceğiz, Datça. Buralarda dolu. Olmadığı yer yok yine. Herkes dağınık. Çocuğunuzun dünyaya geliş hikayesini anlatır mısınız? Beyaz olarak doğmuş sonra siyahi olmuş. Evet dedim ya Allah tarafından. Siz evlendiğiniz eşiniz de beyaz mı yoksa sizin siyah mı? Melez'deyim. Pek benim kadar değil ama benden açık. Benim çocuklarım bembeyaz doğdu. Allah Allah. Bembeyaz doğdu. Doktorlar böyle bakıyor şimdi anasına bakıyor. Bir de bana bakıyor. Allah rahmet eylesin. Kayınvalidem Ege Üniversitesi'nde yardımcı hemşirelik yapıyordu çocuk servisinde. Onu diyorlar hava teyze diyormuş ya. Babasına bakıyoruz, anasına bakıyoruz. Gün gelecek demiş hanım. Seneler geçtikçe renk değiştirecek. Bir tarafında bir leke varmış. O leke olduğu gibi bizde dağılıyormuş hanım. Onlardan duyduğumuza göre. Oldu mu peki? Oldu netekim de çocuklar ağzımda bembeyaz doğan çocuk. Benim kadar değilse bile benden açık. Allah'ın hikmeti. İlaç sizi etki etmiyor mu abi? Etki etmiyor derken değil. Bende tansiyon var. Hipertansiyon. Ne diyor takıyorlar. Taktıkları dalga motor hiç durmuyor. Böyle tır tır tır. Doktora gittik. Doktor ilaç vereceğim dedi. Yanlış anlama dedi. Sizin gibi esmer kişilerde de geninizde de değişiklikler oluyor dedi. Verdiğim ilaç su etkisi bile yapmıyor dedi. Yani birkaç tane yere daha danışacağım dedi. Ama birkaç yere telefon etti dedi. Aynı düşündüğüm gibi yani vereceğim ilaç. Ben biliyorum ama yine dedi danışayım. Yani genlerinizde dedi değişiklik oluyor artık. Mavi olduğunu söylüyor. Mavi mi benim gözlerim? Herkes diyor ya senin gözlerin mavi diyor. Dedim vallahi ben görmediğime göre. Genelde ne işlerle uğraşıyorlar abi? Doğduğun yere değil diyor. Doyduğun yere bakacaksın. Hangi işten karnı doyuyorsa onu yapacak. Afrika ülkelerine hiç gittin mi abi sen? İzmir dışından bir yere çıkmadık. Şu ara aynı bana benzer kaynıyor. İş arıyorlar. Şimdi beni görünce böyle seviniyor mu geliyor yanıma ama kimisi İngilizce konuşuyor. Kimi Fransızca konuşuyor. Kimisi kendi dilini konuşuyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama lisan olmadığı için mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eş seçimlerinde kız alıp kız vermede zorluk yaşıyor musunuz? Görücü usulü evlendim ben. Gördük hanımı. Hanım bizi gördü. Biz hanımı beğendik. Hanım bizi beğendi. Erken anlaştık, evlendik. Çoluk çocuğa karıştık. Bugüne kadar aldığınız en ilginç tepki neydi? Herkesin namusuna göre şerbet veriyoruz. 30 yaşında çocuk geliyor. Ya diyor hacı diyor adam. Onu diyorum ya senin yaşın kaç? Amca dersin, dayı dersin. Arkadaş gibi acı ya da biraz yüksekten bakıyor. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz burada. Ama yapacak bir şey yok abi. Yine
dedem vardı. 60 sene rahat oldu öleli. 120 yaşında öldü. Ve bu insan bulamadı. Babam şunu anlattı. Demiryolu işçisi olarak gelmiş. Onun dedesi veya dedesinin dedesi. Yani o şekilde gelmişler. Yani Sudan'dan dedim, nasıl gelmişsiniz buraya siz? Sudan nere, bura nere? O zaman uçak yok, otobüs yok, tren yok. Deve, eşek, beygir affedersin o şekilde yaya. Dedim gelinir mi oradan buraya? Siz nasıl dedim gelinmiş bu filan? Demiryolu işte devlet getirmiş, padişah getirmiş. Mehmet amca seni bir tanıyalım. Ben Tren Yetiştik köyünden Arap Ali'nin oğlu Mehmet Üstüner. 1943 doğumluyum. Bu köyde, bu evde doğdum. İşte doğduğumuzdan beri hayata idame ettiriyoruz, gidiyoruz. Çalışma hayatına mı atıldınız, okul mu, nasıl? Çalışma hayatı, ilkokul mezunuyum. Çiftçilikle başladık. 20 yaşına kadar çiftçilik yaptım. 20 yaşından sonra meslek değiştirdik. Camcı oldum. İzmir'e taşındım. Taşındım derken gittim, bekardım. Orada mesleğe atandık, öğrendik. Allah'ıma bin şükür. İşte bu durumlara geldik. Burada akrabalarla beraber mi yaşıyorsunuz yoksa tek misiniz? Benim köyde akrabam yok. Sülale, soy, kök. Ben üstünlerim. Benden başka üstünler yok köyde. Tek üstünler ben kaldım. Evet. Yani biz kalmıştık. Neticede ben kaldım. Soyunuzun tükenme hikayesi vardı. Onu biraz anlatır mısınız? Babamın 5 çocuğu vardı. 3 kız, 2 oğlan. Ablalar evlendi tabii. Herkes soy isim değişti gitti. Biz kaldık. Neticede ben evlendim. 3 çocuğum oldu. 3'ü de kız. Şimdi nüfusa bakıyorum, kütüğe bakıyorum. Başka üstünler yok. Ulan dedim bizim şey bitiyor. Defter kapanacak. Kapatmayalım dedik, denedik tekrar. Allah'ıma bin şükür. İşte bir oğlumuz oldu. 8 aylıktı, o vefat etti. Üzüldük tabii, çok üzüldük. Ama neticede işin sonu değil dedik. Bir daha deneriz, bir daha şey olur. Netice bir oğlum oldu. Arkadan bir oğlum daha oldu. 2 oğlan bulduk, tamam dedik. Bir iş tamamdır. 10 sene sonra bir oğlum daha oldu. Allah başlarını ağrıtmasın. Allah kaza bela vermesin. Üstünlere çoğalttık dedik koya hesapta ama öyle değilmiş yine. 3 oğlumun bir tanesinin bir oğlu var. Bir üstünler kalacak yine. Gene üstünler bitiyor. Kökü kaybedeceğiz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Allah ne derse o olur tabii. Kaya böyle devam ediyor gidiyor. Geldik 83 yaşına. Biz de hoş geldin güle güle oluyoruz yavaş yavaş. Allah iman nasip etsin. Böyle idame ettireceğiz. Gittiği yere kadar gideceğiz. Ten renginizden dolayı hiç zorlandığınız bir an oldu mu? Hiç zorlanmadım. Şöyle zorlanmadım. Böyle doğdum ve kabul ettim. Dedim tamam bu yapacak bir şey yok. Ben dedim ya Allah Allah herkes böyle ben niye böyleyim veya biz niye böyleyiz? Bunun bir şey olması gerek. Ya öyle olur ya böyle olur yani. Neyse babama dedim bir gün baba sana bir şey soracağım. Buyur babam. Ya dedim ben bir kısım böyle bir kısım böyle biz dedim nereden gelmişiz? Babam biraz düşündü. Bir de oğlum dedi biz dedi Sudan'dan gelmişiz. Allah Allah o zaman da Sudan. Anlattım 60 sene önce Sudan'dan nasıl geliyorsun sen? Nasıl olmuş nasıl bitmiş? Biz dedi oğlum dedi demiryolu işçisi olarak dedi biz padişah getirmiş o zaman. Onun da babasının babası dedesinin dedesi artık. En az 200 kasır. Ki nenem vardı 120 yaşında öldü Allah rahmet eylesin. O derdi ki Elifli diye bir köy var Bayındır'ın köyü. Ben orada doğmuşum derdi. 120 yaşında. Bir asırın üstünde oluyor. Çocukluğunu oradan biliyor kadın. Çocuk orada olmuş. Daha fazla araştıramadım. Araştırmada gerek duymadım. Niye duymadım? İlk asırı bilmiyorsa bir insan bunu bilmesi için artık nasıl olması gerekiyorsa ben oraya kadar aklım ermez bunu dedim kabulleneceğiz. Başka şıkkı yok. Sağ olsun eşim, dostum, çevrem, arkadaşlarım hiçbir ayrım öyle bir geri görme düşünülmedi. Olmadı. Yaşamadım bunu hiç. Babam da Torbalı'nın Karakuyu köyü var. Orada doğmuş. 94 yaşında babam öldü. Bugün 150. 1,5 asır. Babamın anlattığı, benim anlattığım hikaye. O zamandan sonrasını o da bilmez. Bilmiyor zaten. Hiç gittiniz mi Afrika'ya? Hayır. Gitmek istiyor musunuz peki? İsterim tabii ya. İstemez miyim ya? İsterim derken nereye gideceğimi bilmiyorum. Haftaya gidelim de kime gideceğim? Hiç kimseyi tanımıyorum. Babam da tanımazdı. Şöyle karşımdan bir Arap gelir merhaba derim ama kim olduğunu bilmem. Belki tanımıyorum belki akraba. Görmemişiz, tanımamışız işte. Böyle. Sen neden siyahsın diye soran çocuklara hiç geldiniz mi? Ben İzmir'de bir ara mahalle camcılığı yaptım. Küçük bir baraka gibi yer açtım. Bir aile onu unutmuyorum bak bazı şeyler unutulmuyor. Ufak çocuk 5 yaşında olur 4 yaşında olur bilemiyorum elini tutmuş çocuğun ağzının suları akıyormuş çocuğun. Diyor ki kadın bana dedi ki çocuğumu dedi bir öpüverir misin? Ya şu ipidai şeylere bak arkadaş ya. Ağzının suları akıyormuş çocuğun beni öptüğüm zaman çocuğun ağzının suyu kesilecekmiş. Dedim sen bacım ne diyorsun dedim ya. İşte amca biz dedi böyle duyarız böyle biliriz de filan. İyi dedim öpeyim ya geçecekse. Derde derman olmaksa sorun sıkıntı yok. 4 yaşında benim torunumu bu falan ne bileyim. Öyle bir çocuktu. Ona bir şey oldum.
Parmağını yüzüme sürenleri bilirim. Boyası çıkıyor mu hesabı? İlginç şeyler ama yaşadım yani, bunları yaşadım. Alındım mı alınmadım hiç. Böyle tebessümle karşıladım hep. Torunumun ayağından kan alacaklar. İğneye batırıyor. Batıramıyor. Gelini sordum, dedim kızım bu bilmiyor bu işi galiba, yazık dedim, çocuğu bağırtıyor ya filan. Baba dedi Arapların derisi kalın olur dedi. Ulan dedim daha bebeğin kanı derisi nereden kalın olacaktı? Onu yaşadım yani. Dediniz ya ilaç şeyinden, ben öyle bir şey yaşamadım hiç. Araplarda yaşlanma şöyle olurmuş. Ayak bilek kısmı incelirmiş. Bilmiyorum benim ince mi kalın mı? Ben de ufak değilim. Maşallah var. Affedersin, kış tarafı artık böyle kamburlaşır gibi olurmuş. Kıç geriye, ayak bilekleri incelir. Araba o zaman yaşlı olurmuş derler. Artık ne derece doğrudur nedir bilmiyorum. Kendime de ara sıra aynada bakıyorum, ulan hakikaten doğru mu? Ama öyle bir şey hissetmedim hiç. Allah'a çok şükür. Hastalık geçirmedim, olmadım hiç. Yani bu yaşa kadar ciddi bir hastalığım olmadı. Şöyle tek böbrekle yaşıyorum. Böbreği kaybettik. Bir şikayetim var mı? Allah'a bin şükür yok. Bir tansiyon sıkıntım var biraz. Bu yaşta müsaade olsun o kadarcık da, değil mi? Tabii. O kadarcık olsun işte. Onu da öyle idare ediyoruz, gidiyoruz. Diyor ki fiziksel özellikler ten rengin, yüz hatların ve saç sakal yapın Afro-Türk, Afrika kökenli Türk vatandaşlarımızı oldukça andırıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde İzmir, Aydın, Muğla gibi yaşayan Osmanlı döneminden bu yana bu topraklarda kök salmış toplulukların karakteristik özelliklerini taşıyorsun diyor. Allah Allah. Doğrudur herhalde. Evet. Doğrudur. Doğru. Kandıramadım. Kandıramadım. Bizi kandırdı. Beni ilk gördüğünüzde Afrikalı zannedebilirsiniz ama ben İzmirliyim. Simite ne dersiniz? Gevrek. Gevrek. Çocuklar beyaz doğuyormuş amca. O nasıl oluyor? Bende 2 tane var beyaz. Senin eşiniz Türk mü? Eşim işte bu gördüğünüz kişi eşim. Yörük. Ha yörük. 4 tanesi siyah benim gibi, 2 tanesi annesi gibi. Şimdi neden oluyor orasını bilemiyorum tabii. Cenab-ı Allah'ın verdiği bir şey artık. Ama ilk çocuğumda kız o. Şöyle bir şey oldu. Hastanede doğum yaptı hanım. Abi ben bir gittim, bembeyaz çocuk. Dedim hanıma, yeni doğumdan çıkmış kadın. Ulan dedim bizim çocuğu dedim çalmışlar, çocuğu değiştirmişler. Şimdi beyaz görünce ben tabii beklemiyorum beyaz. Bir telaş bizim hanımda. Çocuğu kim çaldı gibi hastanede. Esprili bir şey oldu ama ciddi, samimi bu. Allah Allah dedim ya, bırak dedim ya, bırak, olur mu, çalınır mı hiç, sen işte Allah'ın verdiği bu da böyle. İlk beyaz hikayesi öyle oldu yani. Sonra aradan zaman geçti, bir oğlum oldu, o da öyle oldu. Onun arkasından gelen. Ondan sonra yine siyah beyaz, Beşiktaş gibi. İlk beyaz doğuyormuş, sonradan siyaha dönüşüyormuş diye bir şey duyduk. Biz mesela bir leke varmış, o lekeden Tabii sonra... ilk doğduğu zaman tabii ki beyaz oluyor. Ondan sonra esmerleşiyor çocuk. Buğday rengi oluyor yani. Tam beyaz olmuyor da siyah da değil, işte ortası oluyor öyle. Çocukluğunuz nasıl geçti? Çocukluğum 7 yaşından beri çalışırım arkadaşım. 7 yaşına kadar oynamadım hiç ben. Mesela burası köy yeri. Mahallede öğlen olur mesela, toplanır arkadaşlar ağacın altında. Meşe derler, bilya. Onu oynarlar bilmem ne. Ben geliriz mesela, babamla çalışırdık hep. Babamın da ilk oğluyum ben. Beni çok severdi, bırakmazdı yanından tabii. Bakıyorum arkadaşlar orada oynuyor, olan diyorum ben de oynasam bunların yanında filan. Doğru geliriz buraya, işte evimiz burası tabii. Hayvanları sula çocuğum. Oğlum hayvanların saplarını ver işte bilmem ne. Öğlen biter. Hadi oğlum gidiyoruz nereye? Orman biçmeye, kür biçmeye, kıyı kapatmaya bilmem ne. İşte hayatım böyle geldi geçti gitti. Ben haram yediğimi zannetmiyorum hiç. Annemin babamın yedirdiğini bilmiyorum. Ben yedirmediğimden eminim. Ben çocuklarımı yedirmedim. Babam ağanın işini yapar. Bizim kan arabamızda onunla gideriz. Adamın harmanını döveriz, savururuz, taneleriz ambarına kadar. Ambarına indirdik çuvallarla buğdayın adamın. Babam bir süpürge getirdi, geldi arabanın üzerine attı. Ulan kan arabası, süpürgenin ne işi var burada dedi. Oğlum dedi süpür arabanın üzerine. Ya neyi süpüreceğim, ne var? Süpür dedi sen. Şimdi tahta üstü ya, aralarına buğday tanesi kaçmıştır bilmem ne. Süpür kalmasın. Dedim ya sen ne? Dedi babacığım bunun üzerinde buğday kaldı mı, şimdi kaldı. Nereye gidecek? Bu bizim eve gidecek. Ne olacak bizim evde? Tavuklar işte gördüğünüz gibi. Tavuk çıkacak yiyecek, bilmem ne olacak, bilmem ne olacak. Çok ince bir şey bu. Ben sonra hak verdim bu. Ulan dedim adam bundan yapıyormuş. Ve ben oğluma yaptım, büyük oğlum Halil'e. Bir akşam bir yerden geçtik. Sabahleyin yine aynı yerden geriye geliyoruz. Yağmur çizelmiş akşam. Büfenin önü. Akşam orada arkadaşlar eğlenmişler galiba. Birisi 50 lira düşürmüş. 50 lira yola pul gibi yapışmış böyle. Çocuk elimde böyle yürüyorum. Çocuk bir fırladı yanımdan arkadaş. Tak elimde kaldı. Baktı böyle bana. Nereye dedim? Dedi baba para. Dedim dur. Biz akşam buradan geçtik mi sokaktan? Düşündü çocuk, yok dedi geçmedik. Ben 50 lira düşürdük mü dedim biz bu yoldan geçerken, bizim 50 liramız var mıydı? Yok. O zaman dedim bize ait değil o para. Kim düşürdüyse o olsun. Paranın kenarından geçtik gittik. Ve o çocuğum da Halil de şimdi
Aklı çıkar böyle, haram gelecek, hile olacak, aklı çıkar çocuğun. Yani bana babam onu aşıladı, öyle yap dedi. Benim de öyle oldu. Ben de onu yaptım. Odur budur çocuk mümkün değil abi. Haramdan korkarım ben, çocuklarım da korkar. Çok güzel bir şey yalnız. Allah kabul etsin inşallah. 5 vakit namazında, abdestinde. İyi. Çoluğu çocuğu da öyle şimdi. 10 yaşında oğlu var. 14-15 yaşında kızı var. Onlar da namazında, abdestinde. Anne namazında. Ya ne bileyim ya, eve girdiğin zaman huzur görüyorsun ya. Ben gidiyorum ara sıra bazen. Gelmiyorsun diye kızıyorlar. Ben diyorum ağırlık olmayayım çocuğum. Bırak böyle iyiyiz. Diyorlar işte sen gel. Gittiğim zaman da huzur buluyorum orada. Allah acılarına göstermesin. Kız alıp vermede bir sıkıntı oluyor mu? Allah'ın emri dedik. Bizimkiler kızı istediler. Kızın ailesinden istediler. Görücü usulü aşağı yukarı yani. Kız beni tanımaz, ben kızı tanımam. Evlendiğim zaman tanıdım, o da beni o zaman tanıdı. Allah eksikliğini göstermesin. Beni onun arkasına bırakmasın. Yalnızlık çok kötü bir şey. Şimdi bazen gidiyor İzmir'e, orada çocukları var tabii. Bir pazar götürürler. Cumartesi haftaya getirirler mesela. Ben bir hafta yalnız kalıyorum burada. Ya duvarlar üstüme gelmeye başlıyor evin içinde. Kahvaltım sabahleyin hazır. Akşam yemeğim hazır. Abdestim, namazım, havlum konulur. Ne bileyim. Olmadığı zaman hepsi bana tek başıma kalıyor. Sıkılıyorum. Bu ablamın oğlu, bunun oğlu. Bu baba, bu ben. Şimdi hayatta olan bu var. Bu var. Ha, bu da hayatta. Bu. Bu rahmetli oldu baba. Ümrü acısı babam aynı zamanda. Babam da ablam da ikisi de kısmet olmadı. İnşallah Allah nasip eder. Gitmek ister misin? İsterim.